Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şerbetini tam çeken, arasına tel kadayıf koymuş olduğum harika bir baklava tarifim var. Bu baklavayı yapmak gerçekten çok kolay. İsterseniz iftar saati için yapın, isterseniz bayram için yapın, tadı damağınızda kalacak. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz baklavanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak şerbetimizi hazırlayacağız. Çünkü şerbetimizi soğuk olarak dökeceğiz. Şerbeti için tencerenin içerisine 5 su bardağı şekeri ekliyorum. 5 su bardağı suyu da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Bir dilim limonun suyunu sıkarak kabuğuyla birlikte tencerenin içerisine koyuyorum. Ocağımızın altını yüksek ateşe açtık. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte duracak. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. 15 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyoruz. 15 dakikanın sonunda şerbetimiz kıvamını aldı. Soğuması için ocaktan alıp kenara koyuyoruz. Bu tarifimde 500 gram çiğ kadayıf kullandım. Genişçe bir tepsinin içerisine koymuş olduğum kadayıfları tel tel ayırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Kadayıflarımızı ayırırken diğer taraftan da 200 gram tereyağını eritiyoruz. Eritip ılıtmış olduğumuz 200 gram tereyağını kadayıfların üzerine döküyoruz. Daha sonra elimle havalandırarak kadayıfların her tarafının tereyağı olmasını sağlıyorum. Tatlı yaparken bu kadayıfları 2 seferde kullanacağız. O yüzden 2 eşit parçaya bölüyorum. Hazırlamış olduğumuz kadayıfları kenara alıyoruz. Bu tarifimde 12 adet baklavalık yufka kullanıyorum. Baklavalık yufkayı tepsinin ebatına göre keseceğim. İkiye ayırmış olduğum baklavalık yufkadan toplamda 24 adet yaprak elde etmiş oluyoruz. İkiye katlayıp ortadan ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum baklavalık yufkaları bezin arasına saracağım. Lazım olan kısmını kullanacağım, diğer kısımları bezin içerisinde duracak. Böylelikle yufkalarımızı kurutmamış olacağız. Bu tarifimde yarım su bardağı sıvı yağ kullandım. Bu yağ ile ilk önce borcamın taban kısmını yağlıyorum. Daha sonra taban kısmına 3 tane üst üste baklavalık yufkayı koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Üç parça baklavalık yufkayı koyduktan sonra arasını yağlıyorum. 3 baklavalık yufkanın üzerine 3 tane daha koyuyorum. Yani toplamda 6 adet baklavalık yufkayı taban kısmına yerleştiriyoruz. Kadayıfları ikiye bölmüştük. Tek parçasını alıyorum, baklavalık yufkanın üzerine koyuyorum. Burada hem havalandırıyorum hem de eşit olacak şekilde yufkanın üzerine diziyorum. Şöyle bir düzelttikten sonra elimle biraz bastırıyorum. Bu tarifimde 400 gram ceviz içi kullandım. Cevizlerin yarısını bu katmanda kullanacağım. Her tarafına eşit olacak şekilde tel kadayıfların üzerine cevizleri yayıyorum.
Daha sonra elimle biraz sıkıştırıyorum. Orta kısmına toplamda 12 adet baklavalık yufka kullanacağız. Üçerli koyacağım, aralarını yağlayacağım, tekrar 3 tane koyup tekrar yağlayacağım. 12 tane yufka olana kadar bu işlemi gerçekleştireceğiz. Tabanına 6 yaprak kullanmıştık, orta kısmına da 12 yaprak yufka kullanacağız. 3 adet yapraktan koyduktan sonra sıvı yağ ile yağlıyorum. 12 adet baklavalık yufkayı bu şekilde hazırlayarak dizdim. Kenar kısımlarını şöyle bir düzelttikten sonra kalan tel kadayıfın hepsini içerisine koyuyorum. Elimle eşit olacak şekilde güzelce yayıyorum. Daha sonra biraz bastırarak sıkıştırıyorum. Cevizlerin yarısını ilk katmanda kullanmıştık. Şimdi kalan yarısını da ikinci katmanda kullanıyoruz. Cevizleri koyduktan sonra elimle tekrar bastırarak sıkıştırıyorum. Üst kısmına 6 adet baklavalık yufkası kullanacağız. 3 tane koyduktan sonra arasını yağlayacağız. Tekrar 3 tane koyacağız. Bu şekilde taban kısmına 6, orta kısmına 12, en üst kısmına da 6 adet baklavalık yufkası kullanmış oluyoruz. Her 3 taneyi koyduktan sonra arasını da yağlıyoruz. Sonuncu baklavalık yufkayı da en üst kısma koydum. Kesme işlemini gerçekleştirmeden önce kalan yağın hepsini üstteki yufkanın üzerine döküyorum. Fırça yardımıyla da her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Baklavamızı kesiyoruz. Bu aşamadan sonra baklavanızı istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben kare olacak şekilde kestim. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Baklavamızı sıcak fırına koyacağız. Kesme işlemi bittikten sonra 2 adet kaşık alıyorum. Kaşıkların arka kısmıyla dilimlemiş olduğum baklavalık yufkaları sıkıştırıyorum. Böylelikle bombe hale getirmiş oluyoruz. Daha güzel kızaracak, daha güzel şekil alacak. Baklavalarımızı sıcak fırına götürüyoruz. 35 dakika boyunca altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdik. Fırından çıkartır çıkartmaz 10 dakika boyunca fırının ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Baklavalarımızın üzerine buz gibi şerbetimizi döküyoruz. Bu aşama çok önemli. Baklavalarınızın ılık, şerbetinizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Aksi halde hamurlaşma olur. 3 saat boyunca bu şekilde bekletiyoruz. 3 saatin sonunda şerbetimizi güzel bir şekilde çekti. İsterseniz ertesi günde servis edebilirsiniz. Kestiğim kısımlardan tekrar kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Üzerini de süslemek için biraz ceviz parçalarından koyuyorum. Arasına koymuş olduğumuz tel kadayıf sayesinde gerçekten çok lezzetli baklava elde ettik. Bu leziz ve güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizlere bir de bu leziz baklavanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Lezzetine doyamayacağınız harika baklavalarımız oldu. Siz baklavanın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı,
Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.